Zorluk çıkartmayın. Bakın ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Bırakın diyorum. Yürü, bizimle gel. Bakın ben bir şey yapmadım. Kimseye zarar vermedim. Bir yanlış yapıyorsunuz. Biz görevimizi yapıyoruz. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Binin lütfen. Bakın bir hata yapıyorsunuz diyorum. Ben bir şey yapmadım. Elif, senin ne işin var burada? Okul bitince öyle geldim. Nasıl yani? Tek başına mı? Peki nasıl girdin içeri? Bir polis amca Evet. benim üzgün olduğumu görünce, benim ağladığımı görünce bana izin verdi. Nasıl yani? Ağladın mı sen? Hayır ağlamadım da istemeden gözlerim doldu. Ama bu yaptığın çok tehlikeli Elif. Ya başına bir şey gelseydi? Ha? Senin için çok üzüldüm Yusuf amca. Kimse senin iyi biri olduğuna inanmıyor. Annemlere anlatıyorum. Ama inanmıyorlar. Elifciğim, anlıyorum seni ama bu yaptığın çok tehlikeli. Yani kimseye haber vermeden gelmen çok yanlış. Hem annen çok merak etmiştir. Çok korkmuştur. Senin karakolda olduğunu görünce dayanamadım ya Yusuf amca. Seni görmek istedim. Allah'ım nerede bu çocuk? Delireceğim ya. Ne diyeceğim ben Melek ablaya? Ay dur hemen telaşlanma Zeynep. Ya okulda her yere baktın mı? Baktım. Çocuklara da sordum. En son Elif'i okuldan çıkarken görmüşler. Ya parka falan takılmış olabilir mi? Bilmiyorum. Ama Elif öyle habersizce oyun oynamaya giden bir çocuk değil ki. Hay Allah. Ne yapsak ki? Bilmiyorum. Olmadı ben biraz daha bakınayım Aysel. Eğer buraya falan gelirse mutlaka haber ver, olur mu? Ay tabii ararım. Yapabileceğim bir şey varsa. Yok, dediğim gibi eğer gelirse mutlaka haber ver bana. Tamam sen de haber alırsan ara muhakkak. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Elif'i daha önce hiç böyle görmemiştim Zeynep. Yani ne desek ikna olmuyor. Normal abla. Yani yaşadıklarını düşününce. Ya hayır ben anlamıyorum ya. Ben o adamın adını duymaya bile tahammül edemezken kızım kalkmış onu göreceğim diye tutturup duruyor. Ablacığım ya çocuk işte. Yani sonuçta adam ona kendini iyi biri gibi tanıtmış. Elif yavrum ne bilsin o da inanmış. Şimdi tersini düşünmek istemiyor. İnanmıyor. O adamın suçlu olduğunu bir türlü inanmak istemiyor işte. Abla
Bak ne diyeceğim. Bence sen Elif'i artık okula yolla. Yani biliyorum korkuyorsun, yanında olsun istiyorsun ama böyle de nereye kadar? Ya orası öyle de. Hiç değilse şimdi okula gidince biraz yaşananları unutur, rahatlar. Nasılsa o Yusuf denen adam da içeride. Tehlike ortadan kalktı. Burası. Keşke şimdi Yusuf amca burada olsaydı da onu görebilseydik. Of Elif. Karakola gitmiş olamazsın değil mi? Nasılsın peki? İyi misin? İyiyim ben. Burası soğuk mu Yusuf amca biraz? Üşümüyor musun sen? Yok, üşümüyorum. Hem akşamları ısıtıcı da getiriyorlar. Sıcacık oluyor içerisi. Kitap okuyabiliyor musun? Karanlık burası. Hiç güneş girmiyor. Yani şimdilik okuyamıyorum ama çıktığımda okurum yine. Peki yemeğini nerede yiyorsun? Polis amcalar getiriyor tepsi içinde. Nasıl yani? Ahçı var burada. Ahçı yemek yapıyor. Ahçının yaptığı yemeği de polis amcalar getiriyor. Yani senin anlayacağın torpilli sayılırım burada. Ne de kendilerini insandan mutlu olursun. Değil mi? Evet. O da olacak. O da olacak Elif. Senin bana inandığın gibi polis amcalar da inanacak. Hem ben iyiyim burada. Sen beni düşünme, tamam mı? Hı? Ama bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Bir daha kimseye haber vermeden çıkıp gelmeyeceksin buralara. Tamam mı? Tamam. Bir de Yusuf amca sana bir şey daha söyleyecektim ben. Ne peki? Taylan'la yaptığımız icat bitti. Ne icadıymış o? Limonlar pil. Ne diyorsun? Limondan pil. Mükemmel. O zaman artık çıktığımda gösterirsin bana. Elifciğim, şimdi polis amcaya söyleyeceğiz. Annene haber verecek. Gelip seni buradan alacak. Tamam mı? Tek başına gitmek yok. Tamam. Aferin. Bakın neden inanmıyorsunuz bana? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ben kimseye zarar vermedim. Suçun ne peki? Neden götürüyorsunuz beni? Bizim bir şey söylemeye yetkimiz yok. Sebebini karakolda öğrenirsiniz. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Bakın gerçekten ben kimseye zarar vermedim. Ne olur bırakın beni. Hayda. Bu nereden çıktı? Ne olmuş ki ya? Ne bileyim. Hadi be kardeşim, hadi. Ergün sen bir bak istersen. Hayrola beyefendi, sorun mu var? Nasıl böyle sıkıntılar var arabada? Ümit. Ne işi var bunun burada? Ne yapıyor bu böyle? Dur! Sakın kıpırdama! Dur dedim sana, teslim ol! Vurdu. Evet, polisleri vurdu. Aman Allah'ım. Çabuk hemen gidiyoruz. Sen onları vurdun. Seni bırakacağım mı sandın ha? Senin için her şeyi yaparım ben. Ümit ne yapacağız peki şimdi? Ben senin için her şeyi yaparım Arzu. Anladın mı? Her şey. Ama Bin arabaya konuşuruz sonra. ama Arzu hadi bin arabaya dedim. İyi misin? Sonra önce şu kelepçeleri bir açalım.
Su ister misin? Ümit sen ne yaptın ya? Ne yaptıysam senin için yaptım. Senden ayrı kalmayı göze alamazdım. Ümit ama vurdun onları. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Kendi hayatım bile. Sen nasıl buldun beni? Hiçbir önemi yok. Ben sana söylemiştim. Polisler peşinde demiştim. Sen beni dinlemedin. Çok özür dilerim. Ben seni dinlemeliydim. Tamam. Önemi yok artık. Geçti. Peki şimdi ne olacak? Ya öldülerse? Öldülerse mi? Arzu onlar çoktan öldüler zaten. Gitmişler midir? Kalk kalk. Gitmişler. Çakmadı bir şey herhalde. Ne çakması? 10 numara 5 yıldız oynadık. Yalnız Ümit abi silahı doğrultunca ya gerçek mermi olsaydı? Korktun yani. Hafiften tırstın yani. Kadın da şok oldu ama ha. Ulan biri bana böyle numara yapacak var ya. Aklını alırım yeminle. Bırak bırak. Gevezlik etmenin zaman değil. Toz alalım hadi. Arzu biraz sakin olur musun? Ya biri gördüyse? Görmedi ama. Ya Ümit biraz önce sen 2 tane polis öldürdün. Arzu, her şeyi senin için yaptım, tamam mı? Eğer ben onları öldürmemiş olsaydım şu an sen içeride olacaktın. Her şey mahvolacaktı. Ne yapacağız peki şimdi? Yapacağımız şey belli. Planımızı uygulayacağız. İşler iyice sarpa sarmadan kaçacağız buradan. Bir şey söylemiyorsun. Arzu bak onca şeyden sonra bana yok evmiş, goncaymış bilmem ne bir şey söylemeyeceksin değil mi? Tamam. Tamam bir an önce gidelim buradan. Annenin telefon numarasını biliyor musun? Arayalım da gelsin alsın seni. 0512 765 52 hatırlamıyorum ben. Tamam. Biraz daha düşün istersen. Hatırlarsın belki. Yok, gelmiyor. Tamam. Nerede oturduğunu biliyor musun? Tarif edebilir misin peki bana? Reşat Demiroğlu çiftliği. Tamam. Elif! Zeynep abla, Ablacığım neredesin sen? Ne kadar korkuttun beni. Bak sakın bir daha habersiz hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? tamam özür dilerim Zeynep abla. Biz de size ulaşmaya çalışıyorduk. Hadi ablacığım hadi hemen gidelim annem merak etmesin. Bir saniye. Çocuğu yalnız teslim etmeden evvel kimliğinizi alabilir miyim? Tabii bir dakika. Ah Elif, ah Elif. Buyurun. Biraz bekleteceğim sizi. Hemen geliyorum. Ah Elif. Ablacığım beni ne kadar korkuttun biliyor musun? Sana bir şey oldu sandım. İyiyim ben, bir şeyim yok benim. Çok şükür. Buyurun Zeynep Hanım. Teşekkürler. Gidebiliriz değil mi artık? Evet. Hadi gel ablacığım. Ah Elif'ciğim ah. Ne diyeceğiz biz şimdi annene? Çok üzülecek biliyorsun değil mi? Ne olur anneme söylemeyelim Zeynep abla lütfen. Elif'ciğim olmaz ama böyle. Böyle bir şeyi annenden saklayamayız. İyi de ben kötü bir şey yapmadım ki. Yusuf amcayı görmem gerekiyordu. O iyi biri. Gerçekten. Elif'ciğim bak seni anlıyorum ama ben de arada kalıyorum biliyorsun değil mi?
Zaten kimse bana inanmıyor. Ver sen inan lütfen. Söylemeyelim annem. Çok kızar sana. Hem korkar üzülür. Of Elif of. İyi tamam hadi bu seferlik söylemeyelim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim artık eve merak edecekler. Taylan'ın icadımızı gösterince çok mutlu oldu. Hiç beklemiyordum ben. Neydi şimdi sizin icadınız kızım? Babaanne limondan pil yaptık. Bildiğimiz pil yani öyle mi? Hem de limondan. Evet. Aferin vallahi. Benim torunum akıl küpü akıl. Elif abla şimdi bundan da yapabilir miyiz? O kadar kolay değil ki İnce. Bir gün seninle de deneriz. Merak etme. Tamam o zaman Elif abla. Artık evde pil kalmadığı zaman sana koşacağız prenses. Çok heyecanlıyım amca. İnşallah biz kazanırız. Merak etme Elif'ciğim. Bence öğretmeni de çok beğenecek. Benim seçilmeseniz bile bence hayalinizi gerçekleştirdiniz. Yani icadınızı tamamladınız. Bence bu bile yeter. Yusuf amca da bitirdiğimizi duyunca çok sevindi. Anneciğim, sen ne dedin az önce? Anne, ne dedim ki ben? Amcacığım söylesene. Canım kızım, Yusuf amca çok sevindi dedin. Ben yanlış mı duydum? Ben açıklayayım konuyu o zaman. Söyle Zeynep, neden bahsediyorlar? Abla şimdi bir sakin ol tamam mı? Zeynep, korkutmasana beni. Söyle. Hayırdır inşallah kızım? Şimdi ben bugün Elif'i okuldan almaya gittim ya. İşte gittiğimde Elif yoktu. Yok muydu? Yani ben bir 5 dakika geciktim. Elif de o esnada çıkıp gitmiş. Nereye gitmiş? Anneciğim, nereye gittin sen? Elifciğim söyler misin? Nereye gittin? Karakola. Karakola mı? Elifciğim sen o adama mı gittin? Elif, İnce, yemekleriniz bitti. Çabuk odanıza. Ama anne. Çabuk dedim. Odanıza. Elif, seninle sonra konuşacağız. Zeynep sana inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Böyle önemli, hatta tehlikeli bir şey oluyor. Ama sen bize haber vermiyorsun. Abla bak seni anlıyorum. Ben de Elif'in yokluğunu fark edince çok panik yaptım. Her yerde aradım. Ama sonra güvende olduğunu öğrenince de sizi endişelendirmek istemedim. Allah korumuş. Ya başına bir fenalık gelseydi kızım? Hayır, yani Zeynep sen bunu bizden nasıl saklarsın ya? Yani çocuğum tek başına okuldan çıkıyor. Düşmanımızın yanına gidiyor. Ve ben bunu şans eseri öğreniyorum. Gerçekten aklım almıyor Zeynep. Ya tamam yapmayın ama artık ne olur. Elif burada yanımızda güvende. Çok şükür. Çok şükür ki iyi Zeynep. Ama onun bu hatasını örtbas etmek de hiç doğru değil. Gerçekten çok yanlış. Hem ne malum yarın yine gitmeyecek. Gitmeyecek. Biz konuştuk. Zeynep, çocuk o ya, çocuk. Gitmeyeceğim dedi diye. Ya Elif üzülür diye söylemedim işte. Kızım, olanlardan bahsetmen daha münasip olurdu. Keşke anlatsaydın. O adam bize neler yaptı sen bilmiyor musun? Biliyorum anne. Ama siz de biliyorsunuz ki Elif bizim söylediklerimize inanmıyor. O adamın iyi biri olduğuna inanıyor. İşte onu da görmek istemiş o yüzden. Ya Zeynep, Yusuf beni vurdu. O adam çok tehlikeli biri ya. Bunu nasıl görmezsen gelirsin. Abla tamam.
Ama bak Elif akıllı bir çocuk. Ve bu adamın iyi biri olduğuna inanıyor. Her ne kadar bizim elimizdeki kanıtlar tersini söylese de. Neden bilmiyorum ama benim de bir yanım Elif'in haklı olduğunu söylüyor. Ne diyorsun sen Zeynep? Zeynep, saçmalıyorsun. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu ya? Evet duyuyor. Ben de size kendi fikrimi söylüyorum ama tabii sizin için benim düşüncemin bir değeri varsa. Zeynep, bir durur musun? Konuşalım. Neyi konuşacağız abla? Hepiniz hükmünüzü vermişsiniz zaten. Melek sana çok kızacak. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Benim yüzümden Zeynep ablamı kızmasınlar. Yeter. Ama haber vermeden gittin kitapçı amcanın yanına. Ya Zeynep abla hiç gelmeseydi? Of. Zeynep ablamı da kızacaklar. Biliyorum. Ben sadece Yusuf amcayı görmek istemiştim. Ama annemler kitapçı amcayı sevmiyorlar. Onlar görüşmeni istemiyorlar. Çünkü yanılıyorlar İnce. O haksız yere hapse girecek. Belki de bir daha hiç görmeyeceğim Yusuf amcayı. Nasıl oldu peki? İyi miydi? Burası çok soğuk ve karanlık bir yer. Biliyor musun? Yazık. Peki sen görünce ne dedi? Sevindin mi? Evet. Aslında şaşırdı. Ama hem de çok sevindi. Ya ne güzel. Zeynep, neydi o aşağıdaki laflar? Zeynep yüzüme bakar mısın? Niye öyle çıkıştın? Çünkü hiçbiriniz beni dinlemediniz. Hepiniz sebepsizce suçladınız. Sebepsiz mi? Ya Elif Yusuf'un yanına gitmiş. Hafif sebep mi bu? Selim, sen anlamıyorsun galiba. Elif oraya gitmek için benden izin isteseydi, ben de buyur git deseydim hepiniz haklıydınız, tamam. Ama öyle olmadı. Ben Elif'i almak için okula gittim ve Elif yoktu. Ne kadar korktum, ne kadar panik yaptım biliyor musunuz siz? Ama yok, hepiniz beni suçluyorsunuz. Mevzu bizden saklamış olmaz zaten Zeynep. Ya neden böyle bir şey yaptın sen? Elif için söylemedim. Bravo. Gerçekten bravo. Ya anneme söyleme ne olur diye ısrar etti çocuk. Ne yapayım ben Elif üzülmesin dedim. Yoksa ben Melek abla yüzmek ister miyim Selim? Ben öyle bir şey demiyorum zaten Zeynep. Gerçekten böyle önemli bir konuyu bize nasıl anlatmasın diyorum. Ya olayın ne kadar vahim ya da tehlikeli olduğunu farkında değil misin sen? Yok ben anlatamıyorum herhalde. Elif için diyorum ya, Elif için. Ama yanlış yaptın Zeynep. Çok yanlış yaptın. Ya Yusuf çok tehlikeli biri. Sen nasıl gizlersin bunu bizden? Elif öyle düşünmüyor ama. Ya çocuk günlerdir bize sesini duyurmaya çalışıyor. Yusuf amca iyi biri diyor. Birimiz bile Elif'i karşımıza alıp oturtup niye böyle düşünüyorsun diye sorduk mu? Yok. Ha tamam o zaman ya. Gidelim polise. Bakın memur bey. Elif Yusuf amcanın çok zararsız biri olduğunu düşünüyor diyelim. Onu serbest bırakın diyelim. Onlar da bıraksınlar. Gerçekten bu kadar hafif yani durum. Hayır değil. Ama bir yanım Elif'in haklı olabileceğini söylüyor. Ya bu çocuk kendine işkence yapan bir adamı niye korusun Selim? Zeynep saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Ya niye saçmalıyorum, niye? Gerçekten Elif'i karşımıza alıp oturtup konuşup ne düşündüğünü sorduk mu çocuğu? Zeynep gerçekten beni çok şaşırtıyorsun. Ya olaylar bambaşka yere gitti. Selim! Tamam. Tamam daha fazla konuşmayalım. Bence de konuşmayalım.
Çünkü hiçbir yere varamayacağız. Anlıyorum ama bizim daha erken çıkış yapmamız gerekiyor. Yani bir önceki gemiyi ayarlayamaz mıyız? Evet evet haklısınız, öyle konuşmuştuk. Ama gerçekten çok zor durumdayız. Bakın para gerçekten hiç sorun değil, tamam mı? Tamam. Süper, evet 2 kişiyiz. Yarın bizi bir tekne almaya geliyor değil mi? Peki biz o tekneyi nasıl tanıyacağız? Tamamdır. Çok teşekkürler. Arzucuğum tamamdır. Planı erkene çektim. Yarın buradan gidiyoruz. Yarın mı? Evet yarın. Peki bir sıkıntı çıkmayacak değil mi? Hayır merak etme, hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Arkamızda hiç iz bırakmadan buradan gideceğiz. Arzu, artık korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım. Yarın yepyeni bir hayata başlayacağız. Allah'ım ne yapacağım ben? Yani o adamın kötü niyetli biri olduğunu kızıma nasıl anlatacağım? Ne yapacağım ya? Gelebilir miyim? Gel kızım. Anne, sonunda konuşacağız demiştin. Konuşalım mı? Konuşalım bir tanem. Gel otur. Özür dilerim anne. Keşke sana haber verseydim. Canım benim, bir tanem. Bak senin niyetin beni üzmek değildi. Çok iyi biliyorum. Ama sana bir şey olmasından çok korkuyorum ben anneciğim. Başına bir şey gelse ben ne yaparım Elif? Biliyorum. Ama Zeynep ablanın suçu yok anne. O da çok korktu. Sana söylememesini ben istedim ondan. Çok yalvardım. Çünkü bana kızacaksın diye çok korkmuştum. Çok özür dilerim anne. Bir daha senin sözünden çıkmayacağım. Söz. Üşüyeceksin burada. Sağ ol abla. Zeynep. Bak benim amacım seni kırmak değildi. Biliyorum abla. Kırılmadım zaten. Özür dilerim. Yani ben Elif'in o adamın yanına gittiğini duyunca Can Avli'yle... Yok abla, seninki haklı bir tepkiydi. Keşke ben de karakola gidip ilk Elif'i aldığım anda arasaydım seni. Belki bunlar yaşanmazdı. Bilmiyorum, galiba son zamanlarda sağlıklı düşünemiyorum. Canım benim. İyi de sen ben üzülmeyeyim diye böyle bir şey yaptın. Hem zaten söyleseydin de iş işten çoktan geçmişti.
Hadi anneciğim, iyi dersler. Sağ ol anne. Dur ben sınıfına kadar bırakayım seni. Gerek yok anne. Oraya kadar yorulma. Canım kızım benim. Günaydın Hakkı. Günaydın. Günaydın. Anne ben Hakkı ile sınıfa kadar gelirim. Sen oraya kadar gelme. Tamam, öyle yapalım anneciğim. Allah zihin açıklığı versin bir tane. Bak, çıkışta gitme tamam mı? Bekle beni, ben gelip seni alacağım tamam mı anne? Tamam anne. Hadi iyi dersler. Hayır, kadın yer yarıldı, içine girdi sanki. Polis günlerdir didik didik arıyor. Yok, ses seda yok kadından. Hayır, bulunsa çok işimize yarayacak. Ama sen merak etme. Kardeşin seni buradan çıkaracak. Mesela savcı birkaç tane belge istemiş. Dün gece oturdum, hepsini tek tek, bütün ayrıntısına kadar çıkardım. Çıkacaksın kardeşim, sen içini ferah tut. Onunla yani işte Melek'le hiç yüz yüze konuştun mu? Yok, niye konuşayım ki? Öylesine sordum. Yani hani suçsuz olduğuna ikna edip şikayetini geri çeksin diye mi? Yok kardeşim, ona yanaşmazlar. Ben de hiç denemedim bile. Ya Yusuf, neyin var senin? Ben burada neden bahsediyorum? Seni dışarı çıkaracağım diyorum, özgürlüğün diyorum. Sense buna sevineceğine... Ne oldu, ne göstereceksin? Nasıl? Aha, eyvah eyvah. Yeni mi aldın? Evet. Beğendin mi? Beğenmem mi ya? Baksana şuna. O zaman hayırlı olsun diyelim. Nasıl yani? Yakala. Şuna bak ya. Erkut'a yaranmak için neler yapıyor. Ah Arzu. Sen burada olacaktın. Şu kadının ağzının payını verecektin. Meydan iyice Gonca'ya kaldı ya. Yok yok. Ne yapıp ne edip benim tekrar Erkut'u kazanmam lazım. Bak bak Bahriye'ye bak. Nasıl da sinirden deli tavuklar gibi dönüp duruyor ortada. Hele Ferra'ya çıkarken bir süzüşü vardı. Akıllara zarar. Ay kadın frapan şekerim. Ha görmediniz mi? Çekmiş üstüne leoparı, altta deri tayt. Resmen diyor ki ormanların bekçisiyim diyor. Parçalarım diyor. Ne oluyor orada canım? Yeter. Cevahir ne? Avcı mı? Ay Şükriye abla çok fenasın. Ama gerçekten nereye gitti onlar? Ormanın derinliklerine. Ay ne bileyim bir şey söylemeden çıkıp gittiler. Kolay gelsin. Melek abla nerelerdeydin sen ya? Çok özledik seni. Gözleri yollarda kaldı. Sen yoksun diye çalışmadılar yazık. Melek gel gel otur şöyle. Suna bize bir çay koyuversen. Herkes içiyor değil mi? Yok ben istemem. Buranın havası değişti. Ben bir toptancıya gideyim de biraz iş yapayım. Ben öyle başkaları gibi işimi safsaklamam. İşte ben de Elif'i okula bırakmıştım da geçerken bir uğrayayım dedim. Nasılsınız kızlar? Nasıl olalım aynı işte. Çalışmaca. Ya sen bizi boş ver de asıl sen nasılsın? Nasıl oldu ayağın? Aa, ayağına ne oldu?
Söyledik ya kaza geçirmiş, sakatlanmış diye. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ama büyütülecek bir şey değil işte. Küçük bir kaza. Şu anda fazla ayak üzerinde durmamam lazım. Yavaş yavaş iyileşecek. Ay Melek ne zaman döneceksin ya? Ya gel de bir an önce kurtar bizi şu Bahriye'den. Daha zamanı var Aysel. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim bile içim kıyıldı artık Bahriye'den. Deme öyle Gülay. Ama doğruya doğru abla. Yani doğru düzgün işleri sıraya bile sokamıyor. Tek yaptığı azarlamak. Vallahi bu genç yaşta kurudum kaldım fazla mesai yapmaktan. Kurban olayım geldi kurtar bizi şundan artık. Hepiniz sebepsizce suçladınız. Sebepsiz mi? Ya Elif Yusuf'un yanına gitmiş. Hafif sebep mi bu? Selim, sen anlamıyorsun galiba. Elif oraya gitmek için benden izin isteseydi, ben de buyur git deseydim hepiniz haklıydınız, tamam. Mevzu bizden saklamış olmaz zaten Zeynep. Ya neden böyle bir şey yaptın sen? Elif için söylemedim. Bravo. Gerçekten bravo. Ya anneme söyleme ne olur diye ısrar etti çocuk. Ne yapayım ben Elif üzülmesin dedim. Yoksa ben Melek abla yüzmek ister miyim Selim? Ben öyle bir şey demiyorum zaten Zeynep. Gerçekten böyle önemli bir konuyu bize nasıl anlatmasın diyorum. Ya olayın ne kadar vahim ya da tehlikeli olduğunu farkında değil misin sen? Yok ben anlatamıyorum herhalde. Elif için diyorum ya, Elif için. Ama yanlış yaptın Zeynep. Çok yanlış yaptın. Ya Yusuf çok tehlikeli biri. Sen nasıl gizlersin bunu bizden? Elif öyle düşünmüyor ama. Ha tamam o zaman ya. Gidelim polise. Bakın memur bey. Elif Yusuf amcanın çok zararsız biri olduğunu düşünüyor diyelim. Onu serbest bırakın diyelim. Onlar da bıraksınlar. Gerçekten bu kadar hafif yani durum. Hayır değil. Ama bir yanım Elif'in haklı olabileceğini söylüyor. Ya bu çocuk kendine işkence yapan bir adamı niye korusun Selim? Zeynep saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Zeynep. Zeynep, Pardon, buyurun Emrah Bey. sen iyi misin? Ha, iyiyim. Yani dalmışım. Önemli değil de canın sıkkın gibi biraz. Yok. Yani kafama bir şey takıldı da öyle. Anladım. Biri üzmüş seni. Kim? Yok yani öyle değil de işte düşünürken dalmışım. Neyse. Ama benim asistanıma surat asmak hiç yakışmıyor. Ha şöyle gül biraz. Teşekkür ederim. Ben de bu ayki programın tablosunu oluşturuyordum da bitmek üzere. Birazdan size mail atarım. Önemli değil. Acelesi yok. Zeynep, 2 gün sonra çok önemli bir toplantı olacak. Adamlar şehir dışından gelecekler. Biliyorum bu bayilik sözleşmesi için olan değil mi? Evet ama bu sefer ufak bir değişiklik var. Ofis ortamında istemiyor adamlar. Dışarıda yemekte olacak. Sen de katılacaksın. Tabii. Kolay gelsin.
doruklarında. Seracılık ve çiçekçilik sektörünün yükselen yıldızlarından Doruklar şirketi, piyasaya yeni giriş yapmasına rağmen kısa sürede rakiplerini geride bırakıp aralarından sivrilmeyi başardı. Kazandığı ihalelerle ve yapmış olduğu yatırımlarla sıkça adından söz ettiren şirket, önemli satış rakamlarını imza atarak pazarda ilk sıraya yerleşmeyi bildi. Dikkat çeken bir diğer konu ise firmanın bu hızlı yükselişine karşın henüz şirket sahiplerinin isimlerini açıklamamış olması. Dorukların sahibi kim? İsimleri niye açıklamıyorlar? Abla sen neden böyle yapıyorsun? Ya biz kaç defa konuştuk? Selim konuştuk evet. Ama ben Ümit'e güvenmiyorum. Abla bak haksızlık ediyorsun. Ya Ümit ne kadar heyecanlıydı bu ihale konusunda görmedin mi? Sorun da tam olarak bu ya. Ümit'in bizi katılmaya ikna etmeye çalıştı o ihaleler. Neyi kastediyorsun? Selim gel bak şuraya ne olur. Girdiğimiz bütün ihalelerde Dorukların da adı geçiyor. Ne var bunda abla? En az bizim kadar büyük bir şirket. Ya Doruklarla aynı ihaleye girmemiz kadar normal bir şey yok. Abla, biz büyük balık yakalama peşindeyiz anladın mı? Selim ya gözünü seveyim Ümit'in laflarıyla onu bana savunma. Ya görüyorsun işte her şey ortada. Ya ortada olan ne? Ben niye hiçbir şey görmüyorum? Çünkü inanmıyorsun Selim. O yüzden hiçbir şey görmüyorsun. Ailemize oynanan büyük bir oyun var ortada. Neymiş o? Ümit, Doruklar şirketinin sahibi. Seni de bitirmeye çalışıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Gerçekten bu şirketin Ümit'le alakası olabilir mi? Ümit neredesin sen? Çık ortaya. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün.